Merhaba millet, hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, çok pratik, leziz bir tarifle karşınızdayım. Saçaklı patatesli kroket yapıyorum. Saçaklı olmasının sebebini videomu izleyin, öğrenin. 7'den 70'e herkesin çok seveceği ama özellikle çocukların gözdesi olacağı, sabah kahvaltılarına ya da akşam yemeklerinde, hatta çayın yanında, 5 çaylarında da yiyebileceğiniz harika patatesli kroketler bunlar. Lafı çok fazla uzatmadan yapılışına geçelim. Ama mutlaka videomu sonuna kadar izleyin çünkü sürprizli, bildiğiniz kroketlerden değil, farklı saçaklı kroket bu. Hadi buyurun. Bunun için 3 adet büyük boy patatesim var. Patateslerimi orta irilikte, çok ufaltmadan, büyütmeden de dilimliyorum, kesiyorum. Şu büyüklükte ki haşlanması çok daha kolay olsun. Zaten patateslerimizi ezeceğiz. Bu bildiğiniz klasik kroketin ana malzemesi. Bütün patateslerimizi dilimleyip suyun içerisine alıp kaynatacağım. Patateslerimiz haşlanırken biz de kaşar peynirlerimizi hazırlayalım. Böyle bir 200 gram kadar kaşarım var. Siz kullanacağınız patates miktarına göre kaşar miktarınızı ayarlayın. Kaşarlarımı küp küp doğrayacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Çok büyük olmayan, orta büyüklükte küpler halinde. Böyle. Bütün kaşarlarımı dilimliyorum. Dediğim gibi kullandığınız patates miktarına göre dilimleyin. Ben 3 büyük boy, yani orta boya bakarsanız yaklaşık bir 4 patatese tekamül edecek kadar patates kullanacağım. Bana bu kadar kaşar yetecek. Patateslerimizi haşladık, süzdük, biraz ılımasını bekledik, sıcakken işlem yapmadık. Şimdi bir çatal yardımıyla ya da sizin bir ezme aparatınız varsa onunla güzelce patateslerimizi eziyoruz. 2 adet güzel sosislerim var. Bunları da aynı kaşar ölçüsünde dilimliyorum. Aynı ölçüde olursa pratik bir şekilde hazırlarsınız. Göstermek istiyorum tekrar. Patateslerimizi güzelce püre gibi ezdik. Daha kolay karıştırayım diye diğeri küçük geldi. Kabımı değiştirdim. Şimdi 5 çay yemek kaşığı kadar unum var. Bunu ilave ediyorum. Ve tatlandırma işlemine geçiyorum. 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biberim var. 1 çay kaşığı kadar kimyon. 1 çay kaşığı da köri. Bütün bu baharatlar sizin kendi damak tadınızla alakalı. Arzu ettiğiniz baharatları koyabilir, arzu ettiklerinizi çıkartabilirsiniz. Yarım çay kaşığı da karabiber koyuyorum. 2 yumurtanın sarısını buraya ayırdım. Beyazlarını da diğer işlemler için kullanacağım. Onları ayırdım. Şimdi bir 2 çay kaşığı kadar da tuz koyacağım. Tuz, biliyorsunuz, patates çok tuz kaldırır. Lezzetli olsun istiyorsanız eğer, tabii tuz da seviyorsanız bol tuz koyabilirsiniz. Şimdi güzelce hamurumuzu karıştıracağız. Bir hamur haline getireceğiz. Şimdi ayırdığım 2 adet yumurta sarım, saçaklarımız, bir miktar tel şehriyem, her şeyim hazır. Şimdi elime biraz sıvı yağ alıyorum. Hamurumu yuvarlayıp açıyorum. Ortasına 1 adet kaşar peynirimi koyup büzüyorum ve top haline getiriyorum. Bu patates topunun büyüklüğü tamamen sizin keyfinize bağlı. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi bunu ben yumurtanın akına buluyorum. Sonra da saçaklarımı yapıyorum. Her tarafını şehriyeyle buluyorum. Bütün patateslerimi bu şekilde
hazırlayacağım. Bu arada da sıvı yağım ocakta kaynıyor. Büyük olan ve küçük kestiğiniz kaşarları 2 tane de koyabilirsiniz. Dediğim gibi sıvı yağımızın ocakta hazır olması gerekiyor. Çünkü çok çabuk işlem hemen 2 dakikada halloluyor. Her tarafını şehriyeye bulamayı unutmayın. Çok güzel bir görüntü veriyor bu şehriyeler. Saçaklı dememin sebebi bu. Daha böyle sevimli, güzel galeta unundansa daha sevimli. Bir de kıtır kıtır da çok güzel oluyor. Bir tane de sosis koymak istiyorum. Yanına da minik bir kaşar. Yine kapatıyoruz. Yuvarlıyoruz. Çocukların gerçekten gözdesi olacak, gençlerin. Ama biz büyükler de buna bayıla bayıla yiyeceğiz. Ben buna eminim. Kestiğimiz zaman da içinden şelale gibi kaşar peynir akacak. Bu arada beni bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkürler ediyorum. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa onların abone olmasını çok çok rica ediyorum. Lütfen bana desteklerinizi esirgemeyin benden ve beni destekleyin, arkamda olun. İnşallah kanalımın daha büyümesine yardım edin. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun. Tamamen ücretsiz olarak, hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı, emoji olur, minik yorum olur. Lütfen yorum bırakmayı da unutmayın. Aynı zamanda da diğer videolarımı da hem kendiniz izleyin hem de sevdiklerinizi izlettirin lütfen eğer beğeniyor iseniz. Evet arkadaşlar, yağım çok kızgın. Şimdi kroketlerimi yağın içerisine atıyorum. Her tarafı nar gibi kızarana kadar kızartacağım. Patateslerimiz biliyorsunuz haşlandı. Ancak şehriyelerimizin de çıtır çıtır kızarmasına fırsat verelim. Kontrollü bir şekilde çevirerek yakmayalım şehriyelerimizi. Şimdiden nefis göründü. Çok da kolay yapımı gördüğünüz gibi. Umarım beğeniyorsunuzdur. Siz de evinizde denersiniz. Evet, oldu bile. Hemen çıkartıyorum olanları. Hazırlaması da, pişirmesi de çok kolay. Keyifli sofralarda güzel, saçaklı bir görüntü. Keyifle yemeği nasip etsin Allah diyorum. Tekrar son patateslerimizi de atıyoruz. Hemen şıpşak zaten kızarıyorlar. Kontrollü bir şekilde arkasını önünü kontrol ediyoruz. Şehriyelerin yanmasına müsaade etmeyelim. Yağın kızgın olması önemli. Yağ çekmemesi için. İşte bu kadar. Çok kolay. Saçaklı kroketlerim hazır. Çok da kolay hazırladım. Çok çabuk hazırlandı. Görüntüsü çok güzel. Lezzetinin de çok güzel olduğuna eminim. Size bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Bir tanesini alıp şöyle kesmek istiyorum. Bu kaşar sosisli olan. Bir tane de peynirli arıyorum. Tabii bulabilir miyim? Evet, bu da peynirlimiz. Gördüğünüz gibi iç dokusu da böyle. Çok nefis, süslü, güzel, lezzetli kroketler oldu. Umarım beğenmişsinizdir ve evlerinizde denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.